Arkadaşlar merhaba. Yıllardır bütün jant faaliyetlerimizde bu tırnak metodunu büyük başarıyla kullandık. Bir arkadaşım sağ olsun bana böyle güzel bir alet hediye etti. Madem ki böyle güzel bir aletimiz var, hemen bu aleti kullanmaya başlayalım. Öncelikle bu alet bize ne verir, ne vermez? Bu alet bize tellerimizin tek tek kilogram cinsinden gerginliğini verir. Bu değerlerden yola çıkarak jantımızdaki tüm tellerin ortalama gerginliğini verir. Arkadaşlar neyi vermez dersen bu ortalama tel gerginliğimizin kaç olacağını kesinlikle vermez. Bu yine sizin tecrübelerinize kalıyor. Zaten böyle bir sihirli metot da yok. Ama merak etmeyin. Ortalama gerginliği kaç ayarlayacağımız konusunda size bazı tavsiyelerim olacak. Oldukça işe yarayacak. Alet yurt dışından geldi. Açalım. İçinden gerginlik ölçeri aleti çıkıyor. Bir de bir çizelge çıkıyor. Lazım olacak aletlerimiz şöyle. Bir tel gerginlik ölçme aleti, onun çizelgesi, jant üzerine işaretlemek için bir astet kalemi, akort anahtarı, bir kağıt veya defter. Ayrıca akort sehpası. Arkadaşlar bilmemiz gereken bir başka konu var. Telimiz yuvarlak mı değil mi? Benimki yuvarlak. Telimizin kalınlığı nedir? Benimki 2 milim. Eğer siz tereddüt ediyorsanız bunu bir kaliperle ölçün. Bir başka konuda arkadaşlar alüminyum telle çelik tel genelde birbirine karıştırılıyor. Bir tereddütünüz varsa bir mıknatıs bulun ve tutun arkadaşlar. Eğer çekiyorsa çelik, çekmiyorsa zaten alüminyum. Bisikletimizin sağ tarafını kendimize çevirdik. Burası sibop deliği. Karışmasın diye buradan başlıyoruz. Çepeçevre. Ayrıca bunlara gördüğünüz gibi astet kalemiyle bir numara verdim arkadaşlar. Çünkü bu numara ile gideceğiz. Bir atlayarak çepeçevre devam ettim. 1, 2, 3 diye gidiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 17, 18 bu taraf böyle. Sol tarafın işaretlemesi de saat yelkovanının tersi istikametinde gidiyor. Yine sibop deliğinden itibaren 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi 17, 18 sibop deliğinde bitiyor. Ölçmeye sağ taraftan başlıyoruz. 1 numara 34, 2 numara 34, 3 numara 34, 4 numara 34,5, 5 numara 34. Diğerlerinde de siz devam edin. Şimdi de sol tarafı ölçmeye başlıyoruz. 1 numara 32, 2 numara 32, 3 numara 31,5, 4 numara 32,5, 5 numara 31. Diğerlerinde de siz devam edin. Şöyle bir çizelge hazırlayalım. 18 tel solda, 18 tel sağda. Karşılarına 1'den 18'e kadar numara verelim. Tel gerginlik ölçme aletiyle ölçtüğüm değerleri de buraya sol ve sağ olarak da girelim. Arkadaşlar bizim ortalama değerlerimiz acaba nerede bir bakalım. Şöyle bakarsanız sağ için 34, sol için de 32. Benim jantım Fujitürk'ten çıkma. Üzerinde herhangi bir bilgi yok. No name. Sadece bildiğim 2 milimlik bir çelik olması. O yüzden bakacağım sütun burası. Hiçbir bilgi olmadığı için ben bu telleri kaça gereceğim onu bilmiyorum ama çok kabaca bir fikir almak istersek şu aralıkta olması lazım diyoruz ama bunun da şöyle yukarılara yakın olması lazım şuralarda. Biliyorsunuz bizimki sağdaki 34, soldaki 32 hemen hemen en üst sınıra dayanmış durumda. Yani tellerimiz çok gergin. Bu çizelgenin bize ifade ettiği budur. Şimdi tellerimizi çeyrek turdan biraz fazla sıkarak jantamızın ortalama gerginliğini düşürmeye çalışalım. Bir jant setinde bileşenlerimiz sunlar. Çember, tel başı, tel ve göbek. Bu bileşenler arasında en zayıf halka çemberdir. Eğer siz üreticiden çemberin ne kadar bir gerginliğe dayanacağını bulmuşsanız sorun yok. Direkt tel gerginlik ölçer aletimizle buna göre ayarlarız. Ya üreticiden bu çemberin ne kadar gerginliğe dayanacağını bulamamışsak ne yapacağız? Muhtemelen de bulamayacaksınız. O zaman size bazı önerilerim olacak. Kabaca ağır bir çember hafif çemberden. Alüminyum bir çember karbon çemberden. İki yüzük bir çember tek yüzük. Tek yüzük bir çember de hiç yüzük olmayan çemberden daha fazla gerginliğe dayanır diyebiliriz. Değerlerimizi gevşettik. Şimdi yeni değerlerimize bir bakalım. Sağ tarafa bakıyoruz. 32, 32,5, 33, 31, 32, 33. Bir de sol tarafa bakalım. 30 bayağı inmiş. 29, 30, 30. Şimdi arkadaşlar tekrar bu değerlerimizi çizelgemize kaydedelim. Arkadaşlar hesabımızı kitabımızı yaptık. Bizim sütunumuz şuydu. Daha önceki ölçümlerimizde sağ taraf 34,5 gelmişti. Yani 160'ın üzerinde bir değerdi. Sol tarafta 33 gelmişti. 140'tı. Bu değerler çok yüksekti biliyorsunuz. Yaklaşık çeyrek turdan daha gevşettim arkadaşlar. Öyle olunca sağ taraf 160'tan 120'ye indi. Sol tarafta 140'tan 85'e indi. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Şu kırmızı çizgi arasında bizim değerlerimiz. Bu değerlerin aşağı yukarı yarıdan yukarıya doğru bir konumda yer alıyor. Öyle olunca çok ideal diyorum arkadaşlar.
Şimdi çizelgemizin sağ tarafına bakalım arkadaşlar. Şu kırmızı bölgede bir anormallik yok. Orada bizim ölçümümüz 110 kilogram ortalama gerginlik var. Artı eksi iki tarafta da arkadaşlar %20 tolerans tanıyoruz. Öyle olunca sağ taraf için bizim değerimiz 132 kilogramla 88 kilogram arasında değişiyor. Şimdi o değerlere yakın herhangi bir değer yok. Sağ taraf gayet normal. Sola gelince arkadaşlar 85 kilogram ortalama değerimiz vardı. %20 artı eksi 102 ile 68 kilogram arasında olması lazım. Yine limitler içerisinde ama şu 100 görüyorsunuz 102'ye yakın biraz fazla gergin arkadaşlar. Bunu biz gevşetelim ve komşu teller olan 17'deki 80'i biraz arttıralım. 1 numaradaki 80'i de arttırarak bunu biraz azaltalım. Öbür taraftan şu 10 numara gördüğünüz gibi çok gevşek. Bunu da biraz sıkarak arkadaşlar buradaki 70'i arttırıp komşu teller olan şu 90'ları 9 ve 11 arkadaşlar birazcık azaltalım ve jantımız tamamen dengelenmiş olsun. Arkadaşlar şu anda sol taraftayız. Sol taraftan 10 numaralı telimiz biraz gevşekti. Ona biraz yükü verelim, sıkalım. Komşu telleri de biraz gevşetelim. İşte böyle. 18 numaralı tel biraz sıkıydı hatırlarsınız. Buradan yükü biraz alalım, yani gevşetelim. Komşu tellere biraz verelim. Yani komşu telleri sıkalım. Biraz da öbür komşu tel. İşte bu kadar. Tellerin gerginliğini de dengeledik. Arkadaşlar bu videoda biz ne yaptık? Elimizde bir tane jantımız vardı. Bu jantı tel gerginlik ölçer aletiyle ölçtük. Çok gergin olduğunu gördük tellerin. Yaklaşık çeyrek turdan biraz fazla bütün telleri gevşettik ve çemberdeki tellerin ortalama gerginliğini çizelge üzerinde de kontrol ettik ve makul seviyeye getirdik. Daha sonra iki tane telimizin biraz limitlere yakın olduğunu gördük. Onları da ayarlayarak jantımızın sağlı sollu dengelemesini yaptık. Çok sağlıklı bir jant oldu. Umarım bu video tüm bisiklet severlere faydalı olur.